Arkadaşlar iyi geceler. Şimdi İzmir Dikili'den İstanbul'a dönüyorum. Dikili'den çıktım. Balıkesir'e kadar geldim. Toplam 159 kilometre yol geldim. 159 kilometrede ortalama hızım 61 kilometre. 61 kilometre olmasına rağmen enerji tüketimi 19 kWh saat. Nasıl oldu hiç anlamış değilim açıkçası. Eco modda kullandım. Batarya ısıtmada açık değildi. Hani ekstradan bir şey yesin. Klima kapalıydı. Yani Eco modda en yüksek geri kazanımda 3'te. Niye böyle oldu anlamadım. Hani şu anda burada hava çok soğuk ama dışarının sıcaklığı araç gösteriyordu. Ortalaması 20 dereceydi yani. Şu anda geldiğimiz yer soğuk esiyor. Ve bu geldiğimiz yerin soğuğu çok etkiledi. Mesela 140 olması gerekirken şu anda şu yüzdede şarj ederken 73 kWh saatle şarj oluyor. Yani ben şöyle diyeyim size, rüzgar var biraz işte. Rüzgar bence bizim menzilin en büyük düşmanı soğuk falan değil, rüzgar. Yani 19 kWh saat yaktı şeyle. 61 km ortalama hızla, performanslı da kullanmadım. Dediğim gibi Eco modda kullandım. Enteresan, neyse şimdi otobana gireceğiz. Yaklaşık yine bir 200 kilometrelik bir şeyimiz var, yolumuz var. 200 kilometrenin sonunda bakalım. Otoban hızında bugün 110'u deneyeceğiz. 110 kilometre sabit gidersek MG4 Luxury versiyonu, bakalım ne yakıyor göreceğiz. Hadi başlayalım. Başlangıçta yani from start 0, son şarjdan sonrası 0. Bunu tutacağım çünkü bütün şeyi de ayrıyeten görmek istiyorum. Yolculuğu ne kadar yaktığını gördüğünüz gibi hala 19. Bu yine 49'a düşmüş 61'den. Bekledikçe düşüyor, anlamış değilim araç kapalı olduğu halde. Bir dahaki güncellemede görüşmek üzere. İlk 100 kilometremizi bitirdik. Hatta 101.3 kilometredeyiz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben yola bakmak zorundayım. O yüzden sadece telefonu tutuyorum. Hiç durmadım başladığımdan beri. 105 kilometre ortalama hızımız var. 105 kilometre saat. Tüketimimiz 19.8 kWh saat. 120'deyken bu 20-21 arasında değişiyordu. Yani demek ki %10 ile %8 arası etkiliyor hız. Şu anda öyle görünüyor daha doğrusu. Bakalım bitirdiğimizde 200 kilometreyi ne çıkacak? Toplam 209.3 kilometre geldik. Ortalama hızım 101 kilometre. Aslında bundan biraz daha yüksek çünkü 2 kere gişelerde durmak zorunda kaldım. Yakıt tüketimi 19.2 kWh saat. Videonun üstüne yazarım tam ne kadar gittiğini bir şarjla. Yaklaşık ne gidiyor? Yani 310 mu gidecek? Hesaplayayım yazayım arkadaşlar. 300'ün biraz üstünde gidiyor. 110 km sabit hızla. Bakın burada gittiğimizde hava sıcaklığı 19 derece. Rüzgar çok. Ya rüzgar gerçekten büyük düşman menzili, ben size söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir de eve gittiğimde bütün yolculuğu göstereceğim. Hatta şöyle bakalım. Şu anda bütün yolculuk ne olmuş? 368.7, 19.1 kWh saat. Toplam yolculuk 468.5 km sürdü. Ortalama yakıt 18.6 kWh saat. 66 görünüyor ama siz bunu gerçekten 90-95 bilin. Yani otobanda 110 ile geldim. Otobandan çıktıktan sonra bizim İstanbul içindeki otoban boştu. Orada 130'lara 140'lara çıktım. Yani burada 130-140 km hızlar da var. İstanbul'a gelince yakıt biraz, İstanbul'a gelince daha doğrusu Bursa'ya geçince düzelmeye başladı. Rüzgar azaldığında, sıcaklık da arttığında direkt değişiyor. En büyük düşmanı rüzgar, ama söyleyeyim size. Soğuk bile değil, en büyük düşmanı menzilin rüzgar. Daha önce dediğim gibi drag coefficient rate veya CD rate diye görürsünüz. Aslında Türkçesi sürtünme katsayısı ama bizim Türk araba firmaları bunu İngilizce yazmayı daha çok sevdikleri için bunları da söylüyorum. Burada da bizim otoparkçı abi Trabzon Beşiktaş maçını izliyor. Deliriyor. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.